İsviçre, Avrupa'nın ortasında. Tarafsızlığı ve insan haklarına verdiği önemli bilinen bir ülke. Dünyanın birçok yerinde insanlar savaştan, baskıdan ya da tehditten kaçarak hayatlarını kurtarmaya çalışıyor. Ve bu noktada İsviçre, güvenli bir liman olarak öne çıkıyor. Peki, İsviçre'ye iltica etmek ne anlama geliyor? Bu süreç kimler için geçerli ve adım adım nasıl ilerliyor? Bu videoda sana İsviçre'deki iltica sürecini, haklarını, dikkat etmen gerekenleri ve bu süreçte seni bekleyen adımları anlatacağım. Kimler İsviçre'de iltica talebinde bulunabilir? İsviçre 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne taraf bir ülke. Bu sözleşmeye göre ırkı, dini, milliyeti, belli bir toplumsal gruba üyeliği ya da siyasi görüşü nedeniyle zulüm gören herkes iltica hakkı talebinde bulunabilir. Eğer sen bir savaş bölgesinden geliyorsan, siyasi baskıya maruz kaldıysan, insan hakların ihlal ediliyorsa, can güvenliğin tehdit altındaysa, İsviçre'de iltica başvurusu yapma hakkına sahipsin. Ancak unutma, her başvuru kabul edilmez. Başvurunun içeriği ve tutarlılığı çok önemlidir. İsviçre'ye giriş ve başvuru süreci nasıl başlar? İsviçre'ye iltica edebilmek için önce ülkeye fiziksel olarak giriş yapman gerekir. Bu giriş şu yollarla olabilir. Havaalanında sınır polisiyle görüşerek, kara sınırında iltica talebini beyan ederek, ülkeye yasa dışı yollarla girip daha sonra göç merkezine teslim olarak. İlk beyan anında yetkililere açıkça iltica talebinde bulunmak istiyorum demen gerekir. Bu aşamada seni Federal Göçmenler Sekreterliği sürecin içine alır. Federal merkezde ilk işlemler ve mülakat, İsviçre'deki iltica süreci, federal kabul merkezlerinde yürütülür. Burada ilk olarak kimlik bilgilerin alınır, belgelerin varsa toplanır ve biyometrik verilerin kaydedilir. Sonrasında seni bekleyen en önemli aşama, kişisel mülakat. Bu görüşmede şunlara dikkat edilir. Gerçekten neden ülkeni terk ettin? Hayatına yönelik hangi tehditler vardı? Hangi olayları yaşadın? Belgelerin tutarlı mı? Anlattıkların mantıklı mı? Bu mülakatlar profesyonel tercümanlar eşliğinde ve resmi görevlilerle yapılır. Tüm söylediklerin yazılı olarak kayda alınır. Burada dürüstlük çok önemlidir. Çelişkili ya da sahte beyanlar başvurunun reddine yol açabilir. Değerlendirme süreci ve karar. Dosyan resmi şekilde incelenir. Bu süreç haftalar hatta aylar sürebilir. Karar 3 şekilde olabilir. Kabul edilir. İsviçre'de mülteci statüsü alırsın ve oturum izni verilir. Geçici koruma sağlanır. F oturumu. Hayatına tehdit varsa ama mülteci statüsüne uygun değilsen. Reddedilir. Eğer talebin yeterli bulunmazsa itiraz hakkın vardır. İtiraz süresi genellikle 5 gün ile 30 gün arasında değişir. Reddedilirse ne olur? İltica talebin reddedilirse şu haklara sahipsin. Avukat yardımı talep edebilirsin. Mahkemeye itiraz dilekçesi sunabilirsin. Yeni belgelerle başvurunu destekleyebilirsin. Ancak itiraz süresi çok kısa olabilir. Bu yüzden hızlı hareket etmen gerekir. Süreç boyunca yaşam koşulları nasıl? İltica süreci devam ederken seni bir kabul merkezine yerleştirirler. Burada yemek, barınma, temel sağlık ve güvenlik sağlanır. Ayrıca çocuklar için okula gitme hakkı, yetişkinler içinse sınırlı çalışma izni olabilir. Ancak bu dönem psikolojik olarak zor olabilir. Uzun bekleyişler, belirsizlik ve sosyal izolasyon gibi sorunlara hazırlıklı olmak gerekir. İsviçre'de iltica alındıktan sonra hayat nasıl başlar? Mülteci statüsü alırsan, oturum iznin olur, genellikle B oturumu. Dil kursları ve entegrasyon desteği alırsın. Eğitim ve iş fırsatlarından yararlanabilirsin. Ancak unutma, İsviçre entegrasyonu ciddiye alır. Dil öğrenmen, topluma uyum sağlaman ve bağımsız yaşaman beklenir. Püf noktalar, başvuruda nelere dikkat etmelisin? Belgelerini sakın gizleme. Hikayeni açık, dürüst ve detaylı anlat. Kimlik bilgilerinde tutarlılık çok önemli. Sosyal medya paylaşımların bile incelenebilir.
Süreç boyunca resmi kurallar dışına çıkma. Sonuç: İsviçre'de iltica süreci kolay değil. Ancak gerçekten mağdur olanlara, ciddi nedenleri olanlara kapılar açıktır. Sabırlı, hazırlıklı ve bilinçli olursan, bu yol senin için yeni bir hayatın başlangıcı olabilir. Eğer daha fazla bilgi istiyorsan ya da birebir danışmak istersen, yorumlarda sorularını bırakabilirsin. Seni doğru ve güvenilir bilgilerle desteklemeye devam edeceğim. Takipte kal, yalnız değilsin.